Zengin baba, yoksul baba. İki adamın hikayesi. Birisi iyi bir üniversite eğitimi almış, yüksek tahsilli. Diğeri ise lise mezunu. Birisi öldükten sonra mevcut borçlarından başka bir şey bırakmayacak. Diğeri ise Hawaii'nin en zengin adamı olarak servetini çocuklarına aktaracak. Zengin baba, iki küçük çocuğu yaşamları boyunca en sınırlı şey olan zamanlarını nasıl en doğru şekilde kullanarak yatırımlar ve iş modelleri aracılığıyla kendileri için nasıl zenginlik yaratabileceklerini öğrendikleri bir serüvene çıkartıyor. Bu hikayede bunun bedelini karşılayamam ile bunun bedelini karşılamak için ne yapabilirim sorularının yarattığı felsefi farkı görüyorsunuz. Yoksul baba asla zengin olamayacağım gibi şeyler söyler ve sonunda haklı çıkar. Zengin baba ise iflas edip beş parasız kaldıktan sonra bile ben zengin bir adamım, yoksul olmak ve borçlu olmak arasında önemli bir fark vardır der. Parasızlık geçicidir, yoksulluk ise kalıcı. Birinci ders. Zenginler para için çalışmazlar. Orta direk para için çalışır. Zenginler parasını çalıştırır. Kitabın yazarı Robert Kiyosaki, henüz 5 yaşındayken en yakın arkadaşı olan Mike'ın babasına nasıl para kazanabileceklerini sorar. Bunun üzerine zengin baba uzun bir süre boyunca çocukları verdiği bir işte çalıştırır. Ne var ki Robert kazandığı komik miktardaki paradan memnun değildir. Sürekli olarak aklında 10 sent kazandığı bu işten çıkıp kurtulmak fikri vardır. Nasıl olur da bizi böylesine sömürür diye sorar kendi kendine. Böylece zengin babanın ilk dersi gelir. Hayat hepimizi zor şartlara iterken bazıları pes eder, bazıları ise mücadele etmeyi göze alır. Eğer hayattan doğru dersleri alır, mücadeleye devam ederseniz bir gün mutlaka başarılı olursunuz. Pek çok insan yeterince ödeme alamadığı için işlerinden ayrılıp yenisini arar. Gerçek zenginliği arayanlarsa yaptıkları işte yeni bir şeyler öğrenmeyi fırsat olarak görebilenlerdir. İşte yaşamın size hazırladığı büyük bir tuzak. Az bir para karşılığında çok çalışırsınız. İşinizin size bir güvence sağladığına inanırsınız. Yılda 30 günlük bir izin ve 10 yıl boyunca borcunu ödemek için uğraşıp duracağınız bir ev. İnsan yaşamını kontrol eden iki temel duygu vardır. Korku ve açgözlülük. Hayatımız bu döngüde geçer gider. Parasız kalma korkusuyla hep daha fazla çalışırız. Sonra ödemeler gelir. Yeni bir araba, yeni bir televizyon, yeni kıyafetler, yurt dışında bir tatil. Daha çok şey istemeye başlarsınız. Ve daha çok kazanmak için daha da çok çalışırsınız. Böylece döngü oluşur. Kalkar, işe gider, akşam eve gelir ve faturalarınızı ödersiniz. Ne kadar çok kazanırsanız harcamalarınız da o kadar çok artar. İşte bu fare yarışıdır. Zengin baba çocukların zihnini bu döngüden kurtarmak için aldıkları ücreti tamamen keser. Öyle ki küçük Robert gerçek babasına Mike'ın babası için bedavaya çalıştığını söyleyemez. Karşılığında alacakları tek şey bilgidir. Zengin baba zamanla gençlerin kendi paralarını kazanmaları için yeni yollar bulmaları konusunda zorlar. Bir gün Mike ve Robert zengin babanın deposunda bazı eski çizgi romanlara denk gelirler. Eski kitapları onarırlar ve evlerinin deposunu arkadaşlarının 10 sent karşılığında kitapları kiralayabilecekleri bir kütüphaneye çevirirler. Bir anda haftada 10 dolara yakın para kazandıkları bir işleri olmuştur ve bunun için çalışmalarına bile gerek yoktur. Böylece kendileri çalışmadan para ve sermayelerini çalıştırdıkları ilk işe adımlarını atmışlardır. Ücretli bir işe girmek uzun vadede bir çözüm olamaz. Uzun bir süreçte giderlerimizi karşılayabilecek bir kazanç modeli oluşturmak gerçek çözüme giden yoldur. Ne kadar çok maaş alırsanız o kadar çok harcarsınız. İnsanın doğası budur ve bu korku ve açgözlülükle ortaya çıkar. Bu döngüye bir kere girdiğinizde yaşamınızın geri kalanı boyunca başkaları için çalışırsınız. Zenginler para için zamanlarını satmazlar. Ders 2. Neden finansal olarak kendimizi geliştirmeliyiz? Ne kadar kazandığının bir önemi yoktur. Asıl fark elinde ne kadarını tutabildiğindir. Eğer okulda aldığınız eğitimin sizi zengin etmesini bekliyorsanız yanlış düşünüyorsunuz. Mevcut eğitim sistemlerinin temel amacı sizleri sadece iyi bir çalışan haline getirmektir.
Fakat asla size nasıl başarılı bir işveren olabileceğinizi öğretmez. Kendi kişisel finansmanınızı yapmak ve yeni varlıklar kazanmak gibi şeyler size bu eğitim sistemi tarafından öğretilmez. Bu bilgiye ulaşmak için sadece kendinize güvenmelisiniz ve en kısa sürede size gelir sağlayacak varlıklar elde etmeye başlamalısınız. Sizi bu fare yarışından kurtaracak olan finansal okuryazarlığın temeli varlıklar ve yükümlülükler arasındaki farkı anlamaktan geçer. Varlıklar size para kazandıran şeylerdir. Yükümlülüklerse sizin cebinizden para çıkmasına sebep olan şeylerdir. Kişisel bilançonuza bir göz atalım. Geliriniz cebinize giren paradır. Giderleriniz ise cebinizden çıkan paradır. Kira gideriniz, yemek masraflarınız, faturalar, vergiler gibi şeyler. Varlıklar sahibine gelir sağlayan şeylerdir. Yükümlülüklerse gider oluşturan şeylerdir. Bir varlığın nakit akışı bu şekilde gerçekleşir. Bu ise bir yükümlülüğün nakit akışıdır. Zenginler varlık edinir. Yoksullar ve çalışan kesim ise varlık olduğunu zannettikleri yükümlülükleri elde etmek için çalışırlar. Nakit akışı örnekleri. Nakit akışı bir kişinin parasını nasıl yönettiği ile ilgilidir. Yoksul bir insanın nakit akışı şu şekilde gerçekleşir. Çalışırlar, maaşlarını alırlar. Tüm maaşlarını giderlerini karşılamak için kullanırlar ve bu yüzden bu döngü maaştan maaşa devam eder gider. Orta sınıfın nakit akışı ise şu şekildedir. Güzel bir işleri vardır, görece iyi bir maaş alırlar ancak gelen paranın büyük bölümü giderlere ve yükümlülüklere harcanır. Kira, arabanın borcu, kredi kartı, vergiler. Oturdukları ev kendilerinin ise bunun bir varlık olduğunu düşünürler ancak vergiler ve emlak kredisi ödemeleriyle aslında bu bir yükümlülüktür. Zengin babanın nakit akışı ise şu şekildedir. Zenginler daima varlık sütunlarını arttırmaya çalışırlar. En önemli gelir kaynakları yine zaman içinde elde ettikleri bu varlıklarıdır. Temel ihtiyaçlarınız için aldığınız şeyler aslında birer varlık değildir. İşte bu tam yaşamak istediğim ev diyerek gereğinden fazla ödeme yüküne girdiğiniz bir ev ya da son model bir araba aslında varlık sütununuza yazılmayacaktır. Ödeme gücünüzü sadece bu gibi şeylere yoğunlaştırarak aslında kendinize yükümlülükler yaratmaktasınız. Arabanız ödemeleri bittikten sonra bile vergiler, sigorta, kasko ve sabit bakım giderleri gibi masraflar üretmeye devam edecektir. Sahip olduğunuz bu şeyler zaman içinde değer kaybedebilir ve hepsinden en önemlisi ödeme gücünüzü sadece bunlara odaklamanın en büyük zararı kaybedeceğiniz fırsatlar olacaktır. Bazı gerçek varlık sınıfları şöyledir. Kiraya verdiğiniz ve size düzenli gelir sağlayan bir apartman dairesi. Bu sayede çektiğiniz kredinin borcunu daha kolay bir şekilde geri ödeyebilirsiniz. Sürekli başında durmanızı gerektirmeyen ancak size düzenli gelir sağlayacak bir iş modeli. Zengin baba için içinde oturmak için alacağı bir ev bir yükümlülüktü. Yoksul babaya göre ise bu bir varlıktı. Yoksul baba yıllar boyunca yükümlülük sütununu büyütürken zengin baba daima varlık sütununu genişletti. İnsanların çoğu hayatta bu tuzağa düşerler. Çünkü finansal olarak kendilerini geliştirmemişlerdir. Varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki farkı bilmez ve bunun gelirleriyle olan bağlantısını çözemezler. İnsanlar neden dara düşer? Eğer siz de herkesin yaptığı şeyleri yaparsanız, sonuçta herkesin elde ettiği şeyleri elde edersiniz. Hayatınız boyunca 3 patronunuz vardır. Maaşı alabilmek için bir şirket adına çalışın ve patronunuzu ve ortaklarını zengin edersiniz. Eğer kredileriniz varsa bunların faizlerini ödeyerek bankanızı zengin edersiniz. Ve son olarak hükümeti zengin edersiniz. Çünkü hükümetler daha siz paranızın ucunu bile görmeden sizden vergi kesintisi yaparlar. Hayatınız boyunca ödeyeceğiniz vergileri toplarsanız çalışma hayatınızın en az 1/10'dan fazlasını bedavaya çalışmış olduğunuzu görürsünüz. Zenginler bunun farkındadır. Çalışan kitle bunu düşünmez bile. Fare yarışından kurtulma yolları. Varlık ve yükümlülük arasındaki farkları tam olarak kavrayın. Tamamen varlıklar toplamaya odaklanın ve böylece zaman içinde iyi bir nakit akışınız olsun. Borçlarınızı taşıyabileceğiniz miktarda tutun ve son olarak kendi işinize bakın. Ne kadar kazandığınızın bir önemi yoktur. Asıl önemli olan ne kadarını uzun süre boyunca elinizde tutabildiğinizdir.
Bunu kuşaklar boyunca süren bir başarıya çevirmenin anahtarı ise finansal okuryazarlıktan geçer. Bir varlık ve yükümlülük arasındaki farkı iyi öğrenin. Zenginler varlıklar edinir ve elinde tutar. Yoksullar ve çalışan kesim ise varlık olduğunu zannettikleri yükümlülükleri biriktirirler. Diğer insanlar gelir miktarlarına odaklanırken zenginler varlıklarını artırmaya odaklanır. Robert Kiyosaki ilk başlarda Xerox fotokopi makinelerinin satışını yaptıktan sonra yaptığı birikimler ile gayrimenkul yatırımı yaptı ve kısa süre sonra yaptığı yatırımlar maaşından fazlasını getiriyordu. Artık Xerox'a daha fazla çalışmasına gerek yoktu. Tüm zamanını kendi işine ayırabilirdi. Şimdi ilk başlarda odaklanabileceğiniz bazı gerçek varlıklara bakalım. 1. Başında durmanızı gerektirmeyen iş modelleri. 2. Hisse senetleri. 3. Tahviller. 4. Kira geliri sağlayan gayrimenkuller. 5. Borç senetleri. 6. Müzik, yazılı eserler gibi telif getirisi sağlayan ürünler. Ve 7. Gelir sağlayan ya da değerini katlayan her şey. Kripto paralar, web siteleri, YouTube kanalları vesaire. Varlık sütununa bir kuruş bile eklerseniz asla bir daha oradan çıkmasına izin vermeyin. Varlık sütununuzu daima büyütün. Robert'a göre varlık sınıfına eklenen her dolar bir işçidir. Varlık sütunumdaki her bir dolar benim için mükemmel bir işçidir. Patronuna son model bir araba almak için yeni işçiler üretir. Paranın en iyi tarafı sizin için 7 gün 24 saat aralıksız olarak kuşaklar boyu çalışabilmesidir. Mesleğinizi gerçek işinizle karıştırmayın. Orta sınıf daima mesleğine odaklanır ve bu yüzden tüm yaşamları boyunca bir başkasının işinde çalışarak onu zengin ederler. Zenginler ise kendi işlerini kurmaya ve büyütmeye odaklanırlar. Mesleğiniz sadece gelir sütununuza yoğunlaşır. İşiniz ise tamamen kişisel bilançonuzdaki varlık sütununuza odaklanır. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.